Sınıfta sessizlik vardı. Ama bu sessizlik bilgelikten değil, bastırılmış bir korkudan doğmuştu. Kalemlerin ucunda ter, gözlerde panik. Zaman sınav kağıtlarının üzerine bir cellat gibi iniyordu. Arda 12 yaşındaydı ve hayatını 2 kelime belirliyordu. Ya yapamazsam? Bu kelime gece uykularını kaçıran, sabah kahvaltısında ekmeğin tadını kaçıran bir gölgeydi. Sınav gelmişti, kağıt önünde duruyordu. Sorular gözlerini değil, ruhunu yakıyordu. Her zaman sakin olan Melis kalemini sımsıkı tutuyordu. Tam o anda hayal ile gerçek arasında bir perde aralandı. Sınıf dağıldı, duvarlar silindi. Arda bir dağın yamacında, sisli bir ovada yalnız kaldı. Karşısında biri vardı. Eski bir asker gibi duruyordu. Yüzü sertti ama adaletsiz değil. Gözlerinde öfke yoktu. Sadece gerçek vardı. Ben kimim? Biliyor musun? Ben senin korkununum. Sınavdan değil, yetersiz olmaktan korkuyorsun. Ama asıl yalan bu. Arda cevap veremedi. Öylece baka kaldı. Adam yaklaştı. Her adımı yankılandı. Tıpkı Arda'nın içindeki çarpıntı gibi. Sana yıllardır yalan söylediler. Başarı bir sıralama değildir. Kazanmak bir diğerini ezmek değildir. Gerçek başarı, korkunun içinde yürümek ve yine de adım atmaktır. Sınav bizim için kötü bir şey mi peki? Hayır, değil. Sınav sadece bir araçtır. Ama sen onu bir düşman yaptın. Çünkü sana öyle öğrettiler. Oysa sen kendine bile sormadın. Ben kimim? Neyi öğrenmek istiyorum? Neyi yapınca huzur duyuyorum? Arda başını eğdi. Adam yere bir taş koydu. Bu bir sınır taşı. Her çocuk bunu geçmek zorunda değil. Ama geçmek isteyen önce kendini tanımalı. Korkuyla tanışmalı. Korkmak ayıp değil. Korkuyu anlamamak ayıp. Arda taşın üzerindeki çizgilere baktı. Her biri bir seçim gibi duruyordu. Cesaret mi? Alışkanlık mı? Kendi yolun mu? Yoksa başkalarının senin için çizdiği patika mı? Bir çocuk bu soruyu kendine sorduğunda başlar büyümeye, sis dağılmaya başladı. Arda tekrar sınıfta gözlerini açtı. Sorular aynıydı. Zaman akıyordu. Ama bu kez elini kaldırdı. Kalemi tut. Soruların ötesinde ruhundaki sessizliğe yazmayı seçti. Sınav bittiğinde sonucu hala bilmiyordu. Ama bir şeyi artık çok iyi biliyordu. Cesaret, her doğru cevaptan önce gelen sessiz bir karardı. Ve gerçek başarı, başkalarının ne dediğinde değil, kendi vicdanında yankılanan bir seste gizliydi. Çünkü bazen asıl sınav, kağıt üzerindeki sorularda değil, kendi içimizde verdiğimiz yanıtların cesaretinde saklıdır. Bir toplum, gerçek cesareti yalnızca sınav sonuçlarında değil, her çocuğun kendi içindeki sessizliğe kulak verip, kendi yolunu bulma cesaretinde ölçer. Unutma, gerçek sınav, sadece kağıt üzerindekiler değil, içinde taşıdığın korkularla yüzleşip, onları yenme iradesidir.